merhaba. Kanalıma bu kısa sürede gösterdiğiniz ilgi için gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyor. Bugün yine sizden gelen sorularla bir açılım yapacağız. Her zamanki gibi tarot açılımının bize yeni bakış açıları kazandırmak ve bir dostla, bir arkadaşla dertleşir gibi onlardan fikir almak için kullanabileceğimiz bir oyun olduğunu hatırlatmak isterim. Ve evet, karşımdakini anlamama da yardım ettiği anlar oluyor. Sonuçta geleceğimizi şekillendiren kişiler aslında bizleriz. Bu bakış açısıyla beni dinlemenizi arzu ederim. Her zamanki gibi kanalıma abone olan arkadaşlarım için niyet ederek zamansız bir zaman için açılım yapıyorum. İlk sorumuz, düşündüğümüz kişi şu anda ne durumda? Böyle başlayalım. Onun da bir ne durumda olduğunu öğrenmiş olalım. Bir su içeyim. Allah. Su içmek zorundayım çünkü fazla uzun konuşmalarda zorlayıcı olabiliyor. Kartlarımı karıştırırken siz de düşüncelerinizle lütfen bana eşlik edin. En yüksek frekanstan en doğru bilgi için niyet ediyorum. Şimdi soralım. O ne durumda? Düşündüğünüz kişi ne durumda? Evet. Kart açarken beklemenin sıkıcı olduğunu biliyorum. Ama yine de kartların bir atmosferi var ve onu bozmak istemiyorum. Onlarla uyumlu bir şekilde hareket edebilmek için ritüeli devam ettirmem gerekiyor. Ya da ben öyle olduğuna inanıyorum. Şimdi kartlarımızı açalım ve başlayalım. Şimdi burada aklınızdaki kişi ya da düşündüğünüz kişi kupa kralı ve hakimiyet çıkmış. Burada diyebiliriz ki kupa kralı sakin, ılımlı, kendinden emin, romantik ve aslında dengeli bir adam. Babacan ve şefkatli olduğunu da söyleyebiliriz. Alanına sahip çıkma gereği duyduğu konularla karşılaşmış. Bu işle alakalı da olabilir. Duygusal hayat, sizle alakalı bir konu da olabilir. Ya da hakimiyet kurma çabası olabilir belli alanlarda. Yani kendine duygusal anlamda önlem almak zorunda bulduğu konular olmuş. Kendi alanını savunma durumu da onda biraz şey yaratmış. Ya gözlemlediği ve geri planda kalmak istediği ya da belli rakiplere sahip olduğu ve bu rakipleri geride bırakma çabası içinde olduğu bir hırs duygusuyla hareket etmiş. Fakat şu anda bu durumdan çok da mutlu değil. Bazı güzellikleri bu sebeple kaybettiğini düşünüyor olabilir. Bu kişi tam olarak destede de görüldüğü gibi bunalmış, işte kendine zihinsel olarak da fiziksel olarak da zorlandığı bir süreçte hissediyor. E, Kendini dinlenmeye aldığı bir süreç içerisinde bazı pişmanlıkları var. Da şöyle diyebiliriz ki geceleri uykusuzluk çektiği bir süreç yaşıyor. Düşüncelerle boğulmuş. Belli korkuları ve endişeleri var. Belli pişmanlıkları olabilir yani alternatifler arasında. Vicdan azabı çekiyor olabilir. Bazı güzellikleri sonradan farkına varmış ve bunlarla ilgili de pişmanlıklar yaşıyor olabilir. Bu kartla gelmesinin anlamı budur. Bu geçmişte yaşadığı her neyse
e, işle ilgili ya da sizinle yaşadığı ilişkiyle ilgili yaşadığı problemlerdeki bakış açısını şu anda doğru bulmadığı ve bununla ilgili e, kendini suçlu hissettiği bir süreçten geçiyor olabilir. Belli güzellikleri kaçırdığını ve bunun kabahatlisinin kendisi olduğunu düşünüyor. Kendinle ilgili çıkmamış açıkçası. Burada bence daha çok duygusal hayatıyla ilgili çıkmış. Siz ya da bir başkasına yaptığı bir hareketten dolayı pişmanlık hissediyor. Bu biraz hakimiyet kurma çabasından ya da egosal konulardan ortaya çıkmış sebepler olabilir. Yani aslında belli konuların bu noktaya gelmesini engelleyebilirmiş ama engellememiş ve bunun pişmanlığını yaşadığını da söyleyebilirim. Yani burada sakladığı sırların gün yüzüne çıkmasından korkma durumu ya da çıkması ya da sadakatsiz davrandığı yani karşısındakine gerçekleri söylemediği ve kandırdığı pozisyonlar olabilir. Bunların da pişmanlığını yaşıyor olabilir. Duygusal hayatında bunları yaşarken aslında iş hayatında ya da maddi kazançları konusunda şanslı olduğu bir süreç içerisinde bu noktada kendini geliştirmiş. Gelecek konusunda herhangi bir kaygısının kalmadığını söyleyebiliriz. O kendi hayatında gelecekle ilgili kaygılarını geride bırakmış ve şu anki koşullarının onun kendi geleceğini garantilediğini düşündüğü bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de bu noktada çalışmayı bırakmıyor. Maddi açıdan yeni başlangıçlar yaptığı bir süreç yaşamış. Finansal konularda iyi doğru ilerleme söz konusu. O da bu başarının zaten farkında olduğu bir süreç yaşıyor. Duygusal anlamda pişmanlıklar yaşadığı bir süreç yaşıyorsa da belli şeyleri kaybettiğini düşündüğü bir noktaya gelmiş ya da elinden kaçırmış onu bilmiyorum. Ama maddi anlamda ya da işte kariyer anlamında da doğru ilerlediği bir süreç içerisinde. Yani Allah bir taraftan almış, diğer taraftan vermiş diyebiliriz. Şu anki onun pozisyonu bu. Şimdi diğer sorumuza geçelim. O karşınızda olsa size ne söylemek ister? Bunu soralım. Kartlarımı yeniden bir karıştıracağım kısaca hemen. Karşımızda olsa bize ne söylerdi? Hmm. Güzel çıktı. Bu attı. Aldım hemen. Bu kartlarla ben uyumlandım en azından. Onu söyleyebilirim. Şimdi değnek ası şöyle bir şeyden bahsediyor. Yeni başlangıçları temsil ediyor ve taşlandırma kartı ile beraber gelmiş. Burada size ne söylemek ister? Sizinle yeni bir başlangıçtan bahsediyor. Bu atılmış yeni tohumları ifade eder ve taşlandırma kartın üzerinde şey der. Kim olduğunuzu bir kenara bırakın da kim olmanız gerektiğine odaklandığınız bir sürece girin der. Dolayısıyla burada kendi aranızda yaşadığınız konularla alakalı varlığınızı kanıtlamak için birbirinize karşı yapmış olduğunuz hareketler olabilir. Burada der ki onları bir kenara bırak artık olması gerektiği gibi hareket edelim ve böyle bir başlangıç yapalım duygusu içerisinde olabilir. Değnek duruşundan da söylenebileceği gibi birbirine destek olma anlamını taşır. Burada sizden beklediği bir destek arayışı olabilir. Aslında çok geride gördüğünüz şato figürüyle beraber taçlandırma kartı da zaten başaracağınızın motivasyonunu size verir. Ulaşmanız gereken yeri aslında görüyorsunuz ve gitmek istediğiniz nokta orası. Yani aslında o motivasyonu kendi içinde barındırdığını söylüyor bize burada. Ve herkes kim olduğunu bir kenara bırakırsa belki de doğru adımlarla ilerleyebileceğinizi söyleyebiliriz. İlk mesajı size bu olabilir. Yani değnek ası ile alakalı peşinden gitmek istediğiniz fikirleriniz ya da hisleriniz varsa iyi hissettiren şeylerin peşinden gitmenizi söyleyebilirim size.
Buradaki ana tema bu olabilir. Bu fidanın ağaca dönüşmesi aslında size bağlı. Sizin verdiğiniz emeğe ve çabayla doğru orantılı giden bir durum var burada. Bu ilişkide aradığımız ilk kıvılcım ve o kıvılcımın olduğunu, fakat gerisinin kişilerin çabasına kaldığını söyler bu kart bize. Olumlu haberlerle karşılaşacağınızı da temsil eder. Size söylemek istediği şey, birlikte bunu yaparsak başarabiliriz diyor olabilir. Karşılıklı kişisel egolardan kurtularak hem kendimiz olup hem birbirimizi anlayabilirsek ya da sadece egosal olarak var olma mücadelesini bir kenara bırakırsak aslında birlikte daha mutlu yeni bir adım atabileceğinizi söylüyor burada size. Tılsım sekizlisiyle beraber kurtulmak kartı çıkmış. Yani şimdi burada şey diyor, işine bağlı olduğu, çalışkan olduğu bir süreç yaşıyor. Ve bunun onu kendini geride tutması gereken bir konu olarak görüyor. Yani siz ya da o çalışma hayatına kendinizi çok adamış ve bu noktada birbirinize zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Burada kurtulmak kartı ile beraber geldiği için bu çalışmayı temsil eden bir kart. Çaba sarf etmeyi, emek vermeyi söylüyor bu kartta bana. Emek verdiğiniz diğer şeyler gibi aslında birbirinize de emek vermeniz gerektiğini söylüyor. Geride tutan şeylerden, yani koşullar ya da işte çevresel faktörler, artık bunların bir kısmını belki de birbiriniz için feda etmeniz gereken pozisyonlar olabilir. Bu kartta birbiriniz için harcadığınız çaba boşa gitmez. Yani emeklerinizin karşılığını alırsınız. Şu anda attığınız adımlar aslında hayatınızın ilerleyen dönemlerinde de size pozitif dönüşler sağlar. Bu ilerleyen dönemde verdiğiniz çabaların size iyi dönüşleri olacağını ve sizin kendinizi iyi hissedeceğini söyler. Yani belki aynı hataları tekrarlamamak için geçmişten ders almanız gerektiğini de söylüyor olabilir. O diyor ki benim senden beklentim bir noktada bana emek harcamak. Burada şey var, yani ortaya koyulan çaba her neyse bunun karşılığı alınacaktır. Dolayısıyla çabalarsan o çabanın karşılığını görürsün diyor olabilir size. Son olarak dersler ve değnek prensi çıkmış. Bu kişi aslında sizin böyle heyecan verici, parlak fikirli, yeni planlara açık, ne bileyim, daha genç enerjilere sahip, aktif, böyle heyecanlı bir tip olduğunuzu düşündüğünü söyleyebiliriz. Burada prensin gömleği semender. Dolayısıyla semender bir dönüşümü simgeler. Yani kötüden iyiye dönme durumudur. Küslük ve tavır alma durumu olabilir. Siz de bundan hoşlanmıyor olabilir. Semenlerden dolayı burada bir dönüşüm içinde olduğunuzu, dönüşüm ruhu içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Ve sizin aslında durumdan dersler çıkartabilen biri olduğunuzu söylüyor. Ani ruh değişimleri yaşadığınızı düşünüyor olabilir ve bunlardan şikayetçi olabilir. Çabuk küstüğünüzü ya da bir anda parladığınızı ve onun bundan rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle burada çıkartmanız gereken dersler olduğunu söylüyor ve bu değnek prensi biraz sizin tecrübesiz olduğunuz konularda ani çıkışlar yaptığınızı, öfkeyle hareket ettiğinizi ve bunun onu rahatsız ettiğini söyleyebiliriz. Kendinize karşı sabırlı olun demiş bu kartta da. Dolayısıyla o tarz bir önerim olabilir. Buraya ayrıca 3 kart daha çekmek istiyorum. Başka bir desteden. Belki biraz daha net cevapları olur. Her zamanki gibi bu kart da diğer kart destekler nitelikte çıktı. Hatta size de yaklaştırarak gösterebilirim. Abonoz Bey çıktı. Zaten üstünde de yazdığı gibi burada eski ilişkinizin yeniden gündeme gelmesi ya da yeni bir ilişkinin başlaması şeklinde yorumlanabilir. Tutkulu ve güçlü bir şeyden bahseder. Yakın bir zamanda düşündüğünüz kişiden haber alabilirsiniz. Ya da bir mesaj da size dönüş yapabilir. Kişinin bir yere varması, bir yerden dönmesi, aranızda mesafesel uzaklıklar varsa bununla alakalı da bir dönüş yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Baykuş kartı da bilgeliğin
temsilcisidir. Sizin bildiğiniz şeylerin aslında doğru olduğunu söylüyor. Tecrübe, yeni fikirler ve ilhamdır bu. Değnek prensiyle gelmesi de bildiğiniz şeylerin doğru olduğunu, yeni fikirlere açık olan bir insandır Değnek Prens de. Burada da yeni fikirlere açık olmanız gerektiği konusunda ortak fikir olarak böyle bir noktaya işaret ediyor olabilir. Şimdi kartlarımı yeniden topluyorum. Yeni sorumuz ne olsun? Yeni sorumuzda yakın gelecekte bizi neler bekliyor olsun? Düşündüğünüz kişiyle eylemsel anlamda ilerleyen dönemde neyle karşılaşacağınızı soralım. Gelen cevaplara göre belki sizin ne yapmanız gerektiğini de sorabiliriz. Vay vay. Kişiyle ilgili bir bu kişi hayatınızdan gittiyse aslına bakarsanız mecbur olduğu için gitmiş. Yani duygusal anlamda tamamlandığınız ya da biten bir duygusu olmamış ama gitmek zorundaymış ve gitmiş. Kupası merkeze geldi. Gelen kartlar gerçekten çok güzel. Buna gerek duymuyorum şu anda. Burada dursun. Şimdi birkaç açılımdır kılıç dörtlüsüyle sürekli karşı karşıyayız. Kılıç dörtlüsü bize rahatsız olduğu gene bir pişmanlık enerjisidir. Benzer enerjiler çıktı bir öncekiyle beraber. Şöyle diyebilirim ki geçmişteki süreçte aslında pişmanlıklar duyduğu, belki ailevi konularla alakalı olabilir. Belki eviyle, ailesiyle ilgili olabilir. Belki de sizinle alakalı olabilir. Yani geçmişte yaşadığı şeylerde aslında bir pişmanlık var. Aynı zamanda bir bunalmışlık durumu da var. Yani kendine çok yüklendiği bir süreç yaşamış ve kendini her şeyden uzaklaştırmış. Her şey onun dışında kalmış. Kimsenin onu daha fazla üzmesine izin vermediği, kendi içine kapandığı, belki kendi evine kapandığı bir dönem yaşamış ve yakın geçmişi böyle geçmiş. Yani onun eylemsel adamı bu şekilde olmuş. Biraz kendine zaman tanıyarak toparlanmak istemiş aslına bakarsanız ve kupa ası ve inanç kartı beraber çıkmış. Şimdi yapmak istediği şey kupa asıyla yeni bir duygusal başlangıç. Bu kart bize masum ve samimi duygularla atılan yeni adımlardan bahseder. İnanç kartıyla birlikte çıkmış. Bu onun inanmak istediği şey aslında bu. Aynı zamanda küsleriniz barışmak anlamında da taşır. Bu ilişkide romantizmin artacağını söyleyebiliriz. O tarz bir süreç bekliyor sizi. Teklifler, hediyeler, yoğun duygu paylaşımı yaşayacağınız bir süreç olabilir. Çok uzak olmayan bir dönemden bahsediyoruz. İnandığı ama onun için daha önce tecrübe etmediği bir dönem bu. Ama aslında çok heyecan ve mutluluk verici bir süreçten bahsediyoruz. Kutlama kartıdır. Yani bir kutlama yapmaya inanıyor sizinle beraber. Öyle bir döneme geçiş yapacaksınız. Size sürprizler yapabilir. Yoğun bir şekilde duygularını hissettiğiniz bir döneme geçiş yapabilirsiniz. Sizin ona inanmanız ve sizin de atacağınız adımlar bu noktada önemli. Bu aslında mutluluğu tasvir eden bir kart. Dolayısıyla yakın gelecekte sizi mutlu haberlerin ve duygusal anlamda daha net adımların karşınıza çıkacağını ve sürprizli bir süreçte olacağınızı söyleyebiliriz. Burada sadece sizin de
Açılımın geneli için söyleyebileceğim bir şey, aslında buradaki kartlar öyle bir mesaj vermiyor ama geneli için söylersek aslında benim anladığım aranızda yaşadığınız şeylerden onun da sizden beklentisi, elbette sizin de ondan beklentileriniz var ama az önce sorduğum soruda da verdiği cevaplar aslında belli noktalardaki birbirinizle ego çalıştırdığınız bir süreç yaşamış ve geçmişte bir küslük dönemi geçirmiş olabilirsiniz. Hala da böyle olabilir. O aslında gitmiş ama bazı şeylerle başa çıkamayacağını düşündüğü için geri adım attığı bir dönemden geçmiş. Kupalar diziliymiş. Onlara arkasını dönmüş ama bu sevmediği için yaptığı bir hareket değilmiş. Bazı ikilemler yaşamış ve aslında sizi gerçekten seviyor. Yani gerçek aşk kartıyla beraber geldiği için çok net söyleyebilirim bunu. Burada bir uzaklaşma durumu olmuş. Ya iletişimi kesmiş ya haberleşmediği bir süreç olmuş. Burada iki tane alternatif olabilir. Eğer geçmişte bir ayrılık yaşadıysanız ya da şimdi ayrıysanız aslında o sizi severek uzaklaşmak zorunda olduğunu düşündüğü bir süreç yaşamış olabilir. İkinci alternatif şu olabilir. E, Sizin için başka şeyleri geride bırakacak olabilir. Yani sizinle yeni bir adım atabilmek için vazgeçmesi gereken şeyler olabilir ve yeni yaşamak için eskisinden vazgeçme durumundan söz ediyor olabiliriz. Çünkü gerçek aşkla beraber çıkmış bu kart. O bazı şeyleri benim burada hissiyat olarak algıladığım budur. O bazı şeyleri arkasını dönerek size adım atma eylemi içerisinde olacak. Ve bu noktada siz ne yapmanız gerekiyor diye kartlara sormak istiyorum. Direkt bunların üzerine alacağım kartları. Ben burada sizden beklentisinin ne olduğunu bilmek istiyorum. Ya da siz ne yapmalısınız, nasıl adım atmalısınız? Evet. Doğru düşünüyorum. O belli noktada yaşadığınız şeylerden bazı dersler çıkartıp bunlarla ilgili temiz bir sayfa açmak istiyor. Yani kupası ile beraber gerçek aşk dediğinde bunu yapmak için doğru zeminin bu şekilde hazırlanabileceğini düşünüyor. Yine de diğer kartlarıma da bakarak gideyim. Hmm. Evet, yine. Şimdi o diyor ki, şimdi ermiş kartı çıktı. Bu koruyucu bir karttır aynı zamanda. O kendini anlamaya çalıştığı ve iyileşmeye çalıştığı bir süreç yaşamış. Yani geçmişte baktığım şeyde geldiği noktada böyle bir şey var. Belki size karşı da daha dengeli davranmanızı beklediği bir durumdan bahsediyor olabiliriz. Bununla beraber geldiği için ben öyle bir yorum yaptım ama buradaki sorumuz sizin ne yapmanız gerektiği olduğu için de ayrıca şunu söyleyebilirim. Ermiş kartından çıkartacağımız sonuç sizin de kendi içinizde daha içinize kapandığınız, adım atmadığınız, kendinizi dengelemek istediğiniz bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Yakın geçmişte sizin de davranış biçiminiz buymuş. O zaman benzer şeyler de yaşamış olabilirsiniz. O kendi iç dünyasında kendini daha hırpaladığı bir süreç yaşamış. Siz daha dingin bir şeyle iyileşme enerjisi içerisine girmişsiniz. Siz de artık o yalnızlık döneminden çıkabilirsiniz. Burada kendinizi yalnızlaştırdığınızı, içine kapandığınızı, bu sizin de olgunlaştığınız bir süreç yaşadığınızı söylüyor bize. Yani ya da olgunlaşmanız gerektiği bir süreçten bahsediyor olabilir. Ermiş kartı partnerinizle iletişim kurmak için daha fazla çaba harcamanız gerektiğini de söylüyor olabilir. Bu kartın böyle bir tavsiyesi de vardır. Kendinize fazla odaklanmışsınız. Karşınızdaki kişinin hislerini kaçırmışsınız.
Size gelecek bu kupa asıyla size gelecek olan adım da artık tecrübelenmiş bir kişisiniz. Yani eskisinden daha tecrübe sahipsiniz. Beklediğiniz, karamsar olduğunuz bir süreçten geçmişsiniz ve aslına bakarsanız bu başlangıç durumu da size iyi gelecek bir duygu durumu. Daha çok mantığınızı kullanmışsınız. Duyguları ikinci plana bıraktığınız bir süreç yaşamışsınız. Burada birazcık daha diyebiliriz ki duygularınızı da dinleyin. Ne hissettiğinizi de keşfedin. Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Bazen yanlışlar olabilir. Hayatın da öyle bir ilerleme tarzı yok aslında. Yani beklentinizin bu olmaması gerektiği yönünde bir uyarı var burada. İçindeki huzursuzluk sizin hayata karşı atacağınız adımlarda da size engeller teşkil ediyor olabilir. Burada ne istediğinizi bildiğiniz ve özgüvenli davranabileceğiniz bir sürece gireceksiniz. Sağlam, istikrarlı ve kararlı davranırsanız zaten bu sizin için hazinedir. Bu çok güzel bir kart. Ben çok severim. Üzerindekini okuyayım size. Beklenmediğiniz bir anda şans sizinle olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayırlı bir zaman diyor. Kupasının altına çıktı. Bu birliktelik sizin net duruşunuzda, sağlam ilerlemenizde iyi bir noktaya gidebilir ama burada tek dikkat etmeniz gereken şey çok mükemmelliyetçi olmak. Bu size zarar verecek bir şey. Bunu yapmamanız konusunda uyarabiliriz burada. Son olarak Kılıç sekizilisine gelirsek ki yine daha önce bir önceki açtığımız noktada dersler çıkmıştı. Burada bize özellikle verilen bir kart olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar kartın içinden hep aynı kartı çekmem hiç normal değil. Burada bize verilen bir mesaj var. Umarım onu doğru okuyabiliyoruzdur. Burada çok açık bir mesaj var. Yani geçmişte yaşananlara arkanızı dönmeniz gereken bir süreçten bahsediyoruz. Burada yaşanılan şey aslında sizin vesveselerinizden ibaretmiş. Olmayan şeyleri varmış gibi hissetmişsiniz ve bu size yanlış noktaya getirmiş. Gerçek aşk ve kupası inanç kartıyla beraber düşündüğünüz kişi için daha olumlu şeyler söyleyebiliriz. Burada kendinizi güvensiz hissettiğiniz bir dönem yaşamışsınız. Bunu geride bırakmalısınız. Burada sizin için dersler önemli. Beklentilerinizi doğru ayarladığınızda gerçek mutluluğun aslında kendi içinizden geleceğini hissedeceksiniz. Noktada da geçmişte yaşadığınız şeylere arkanızı dönmeniz gerekiyor. Bu birlikte yaşadığınız konulardan da bahsediyor olabiliriz. O çünkü partneriniz bu konuda daha başarılı görünüyor. O size atacağı yeni başlangıç adımında geçmişteki sorunları geride bırakıp tekrar yaşamamayı planlıyor. Sizin için de atmanız gereken adımda vesveselerinizden kurtulup kendiniz dinleyip iyileştirdiğiniz bir süreçten çıkıp tekrar yaşadığınız şeylerde olmayan şeyleri varmış gibi düşünmekten vazgeçin diyebiliriz. Son olarak melek kartı çekmek istedim. Onları da çekiyorum ve bakalım. Oh, kitaplar. Tamam, onları da çekelim ve karıştıralım. Düşündüğünüz kişiye melekler ne diyor? Rüyalarına bak diyor. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor ve yol gösteriyoruz. Sizin için de bir kart çekelim. Şükret. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına akacak. Bu şekilde bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abonelerimi saydığımı söylemiştim ve bundan vazgeçmeyeceğim. Hızla arttığını biliyorum ve bundan çok mutluyum. Sormak istediğiniz şeyleri yorumlar kısmından bana yazmaktan çekinmeyin. Bazen
uyumlanmadığınızı düşündüğünüzde Instagram hesabımdan bana özelden yazan arkadaşlarıma zaman zaman tek kartlık minik açılımlarda bulunuyorum. Fırsatım oldukça yapmaya gayret gösteriyorum. Ne kadar süre yapabileceğimi bilmiyorum. Herkese söz veremem. Ee, Ama yazmaktan çekinmeyin. Yani duygularım bazen ağır geldiğini evet biliyorum. Ama lütfen yorumlar kısmına beddua yazmayalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hepimize şifa olur. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.